Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Green Card başvurusu yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu Green Card başvurularını bazı şirketler falan yapıyorlar. Ve bundan bir ton para istiyorlar. Bir ton insanı uğraştırıyorlar. Ben burada size bunu ücretsiz bir şekilde tüm detaylarıyla anlatacağım. Ve ücretsiz bir şekilde olacak. Bu YouTube kanalımda olacak zaten. Buradan izleyebileceksiniz onu. Dediğim gibi basit bir şey aslında. Ama işte şirketler bu önemli bir nokta olduğu için bunu biliyorlar ve bundan çok para istiyorlar ve dolandırıcılar da çok fazla biliyorsunuz. Ondan dolayı ben size bunu bugün anlatacağım. Evet arkadaşlar, başlayacak olursak öncelikle arkadaşlar site çok önemli. Dikkat edin, bakın burada imleci de büyük yaptım görmeniz için. Bakın dvprogram.state.gov. Arkadaşlar en önemli site bu. Bakın buradan yeniden gireyim. Şuraya bakın, buraya ve lottery.state derseniz eğer, buradan çıkan ilkine tıklarsanız zaten burada bakın sonunda gov olduğu için bu gerçek site olduğunu gösteriyor. Bir sürü kaçak site var, aman dikkat edin. Burada yani yanlış sitelere girmeyin. Bir sürü değişik siteler var. Sizi bilgilerinizi almasınlar. Çünkü önemli bilgilerinizi buraya yazıyorsunuz. Dikkat edin. Öncelikle dv program state. Buradan iniyorsunuz aşağı. Sayfa İngilizce. Burada işte size instruction istiyor. Yani size anlatıyor orada. Photo examples, fotoğraflar nasıl olması gerekiyor. Bunu söylüyor burada. Bunu da açarım yine başka bir sekmede. Kalsın bu köşede. Şimdi being entry diyor. Yani başlayın diyor. Başlangıca giriş diyor. Evet, buraya tıklayarak başlıyoruz. Bakın DV 2022 diyor. Tıklıyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle bizim burada gerçek kullanıcı olup olmadığımızı öğrenmek için bir kod istiyor bizden. Bu kodu doğruca yazın. Büyük harfli oluyor zaten. VRBW. Buradan submit diyoruz. Ve giriyor. Ve ana sitemize girdik. Şimdi burada part 1 diyor. Şimdi ilk yer burası. Buradaki bilgilerinizi eksik bir şekilde dolduruyorsunuz. İlki last family name diyor. Yani aile isminiz, yani soy isminiz. Benimki Akdeniz biliyorsunuz. Ben daha önce yazdığım için direkt çıkıyor. Siz buraya büyük harflerle ve dikkat edin, İngilizce karakter kullanarak bunları yazıyorsunuz. İkincisi first name. First name benim Ramazan. Bunu da büyük harflerle yazıyorsunuz. Ben daha önce başvuru yaptığım için bende bilgilerim kaydedilmiş. Onun dolayı hemen çıkıyor. Siz buraya yazarsınız isminizi. Middle name orta isim demek. Bizim orta ismimiz, yani bizim Türklerin genelde orta ismi olmuyor. No middle name diyoruz. Gender, cinsiyet arkadaşlar. Burada bayansa bayan, erkekse erkek. Erkeği işaretliyorsunuz. Devam ediyoruz hemen. Aşağıda doğum tarihinizi istiyor sizden arkadaşlar. Bunu da yazıyorsunuz. Önce month, önce ay. Türkiye'de gün, ay, yıl ya. Amerika'da ay, gün, yıl şeklinde olduğu için önce ayı yazıyorsunuz. Sonra günü yazıyorsunuz. Sonra doğum yılınızı yazıyorsunuz buraya. Hemen devam edelim. Daha sonrasında birth city diyor. Birth city yani doğduğunuz şehri soruyor sizden. Doğduğunuz şehir ama where you born diyor. Yani bu nerede doğursan orayı yazıyorsunuz. Benimki Malatya. Ben doğduğum yer Malatya. Yani şu an yaşadığım yer farklı bir yer ama doğduğum yer Malatya olduğu için bunu Malatya şeklinde dolduruyorum. Yine büyük harflerle ve İngilizce karakter kullanarak. Sonra diyor ki ülke diyor. Country where you born diyor. Bu defa doğduğunuz ülkeyi yapıyorsunuz. Türkiye zaten. Sonrasında arkadaşlar diyor yani bu programa diyor katıldığınız ülkeyle, eğer şu an yaşadığınız ülke farklıysa burada bunu no diyerek o ülkeyi seçiyorsunuz. Şimdi benimki aynı ülke olduğu için, ben Türkiye'de yaşadım, aynı zamanda buradan başvurduğum için yes'i seçiyorum. Daha sonra hızlı bir şekilde devam edersek arkadaşlar, bu arada eğer mesela takıldığınız bir nokta olursa bunları bana yorumda yazabilirsiniz dediğim gibi. Bir de mesela videoyu durdurup part ilerleyebilirsiniz. Yani çok kasmanıza gerek yok. O şekilde anlatayım size. Sonra pasaport bilgilerinize geliyor arkadaşlar. Bu defa
biliyorsunuz daha 2 yıl önceki başvurularda pasaport istemiyordu. Şimdi pasaport da istiyor arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat etmeyin. Yani pasaportunuz kesinlikle olması gerekiyor ve tarihinin de henüz geçmemiş olması gerekiyor. Burada pasaport information diyor. Yani pasaporttaki bilgilerinizi istiyor. Buraya yine aynı şekilde family name, pasaporttaki Akdeniz, first name Ramazan, middle name, bizde middle name yok. Burada pasaport number arkadaşlar. Ben şimdi tıklasam numarası görünecek, o yüzden tıklamıyorum. Burada arkadaşlar pasaport numaranızı kapağını açtığınızda U ile başlayan bir numara olur. O numarayı buraya yazıyorsunuz. O numara çok önemli arkadaşlar. Aman yanlışlık yazmayın. Sonra passport expiration date diyor. Bu pasaportunuz bitiş tarihi. Sol altta pasaportunuzun böyle o da yazar, tamam mı? O da olur böyle, yani pasaportunuzun bitiş tarihi, ne zaman süresinin dolacağı falan. Orada bu da olur. Ona dikkat edin. Onları da yine ay, gün, gece şeklinde dikkat ederek yazın. Sonra diyor ki nereden başvuruyorsunuz? Onu da Türkiye olarak seçiyorsunuz. Daha sonra bakın burada passport examination diye bir şey var arkadaşlar. Bu ne diyesiniz? Bu arkadaşlar bazı ülkelerde mesela bazı ülkeleri kabul etmiyor Amerika. O ülkelerden birisiyseniz eğer diyor bu, işte bunu seçip işte ben diyor pasaportum yok diyor ama diyor işte şunun dolayı pasaportum yok diyor. Mesela diyor ki no nationality, yani ulusum yok diyor işte falan filan, yani böyle sıkıntısı olanları böyle ülkesiyle falan, onları burada seçiyor. Onu biz geçiyoruz zaten. Sonra devam ediyor arkadaşlar. Önemli bir noktaya daha geldik. Fotoğraf. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar fotoğraf çok önemli. Yani fotoğraftan çok insan eleniyor. Yani böyle sıradan bir fotoğraf atmayın. Bakın ben burada foto examples'ı açtım. Az önce göresiniz diye. Bakın burada gösteriyor bize. Hani fotoğrafın nasıl olması gerektiğini. Bakın acceptable visa photos diyor. Bakın şöyle fotoğraf kabul ediyor. Yani biyometrik fotoğraf diyor. Şöyle olacak diyor. Bakın burada. Bak fotoğrafın diyor ışığı. Işığı bakın şöyle olmayacak diyor. Ya da şöyle olmayacak diyor. Şöyle olması gerekiyor. Gözlüksüz olması gerekiyor. Bakın dikkat edin, mesela gözlük var, kabul etmiyor onu. No glasses in photo, yani gözlüksüz bir fotoğraf olacak. Size position, yani vücudunuzun pozisyonu. Yani bakın şunun gibi çok böyle ağzınızın içine soktuğunuz kameralar da olmasın. Böyle yandan durduğunuz böyle profiller de olmasın. Ya da çok uzak da olmamamız lazım. Bakın şurada en doğrusu bu şekilde tam ortaladığınız. Sonra mimik arkadaşlar, böyle çok kahkaha attığınız böyle. Bakın burada çok aşırı bir gülümseme var. Şurada yine gülmüş mesela ablamız. Bakın burada çocuk mesela. Bu da kahkaha atıyor yani. Bir de kaymış yani. Olmaz öyle. Biz böyle mimiksiz güzel bir fotoğraf atacağız. Bakın burada gene olmamış. Oynanmış değil de düz. Heads, hair, şapka falan diyor. Yani bu kapalı insanlar için mesela şapkalı fotoğraf olmaz yani. Yani burada biz tatile gitmiyoruz. Sonra mesela kapalı olan arkadaşlarımız için de mesela böyle aşırı yüzünün kapatıldığı böyle fotoğraflar olmaz. Biraz daha bakın şunun gibi olması gerekiyor. Background, yani geri arkanızın böyle şeffaf, yani beyaz bir perde olması lazım. Bakın şuradaki gibi böyle duvar, hani böyle çizgili duvar. Sonra mesela mavi bir ekran. Ya da işte mesela adam selfie çekmiş, yani dışarıyı göstermiş herhalde. Yani böyle şeyler oldu mu yani hiç, hani bilgileriniz ne kadar iyi olursa olsun elerler yani. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle şeyler çok önemli. Aman diyeyim, resimden elenmeyelim. Yani resim o kadar uğraşıyoruz, resimden elenmeyelim. Aman dikkat edin. Bu da bebekler için. O da mesela şöyle fotoğraflar olmasın diyor işte, ya da mesela böyle karanlık, karmaşık kuruşuk fotoğraflar olmasın. Dil çıkarmış yani. Einstein, çakma Einstein. Olmaz böyle şeyler. Tamam mı? Fotoğrafımıza dikkat ediyoruz. Fotoğrafımızın bir de arkadaşlar pikseli önemli. Piksel bakın söylüyorum 600'e 600 veya 1200'e 1200 arasında bir piksel olması lazım diyor. Ben mesela az önce geçen başvurdum mesela kabul etmedi. Pikselim yüksek çıktı yani. Kabul etmedi mesela. Bir de kilobayt falan da önemli. Siz burada mesela choose new photo dediğiniz bilgisayarınızdan fotoğraf seçtiğiniz zaman şey yapıyor zaten. O mesela eğer fotoğraf yanlışsa sana bu fotoğraf olmamış diyor. Ama mesela dediğim gibi o diğer özellikler varsa, işte arkası gri ise, işte gözlük falan varsa, bunları da size mesela gözlük takmışsınız diye geri dönüt vermez yani. Onlara dikkat edin. İşte fotoğrafın boyutu, işte kilobaytında falan eğer pikselinde bir sorun varsa onu zaman size söyleyecekler ileride. Devam ettiğimizde optional diyor buralar arkadaşlar.
In care of, bu optional. Bunu çok hani opsiyonel, yani yazmayabilirsiniz. Ondan çok önemli değil burası. Adres line 1. Burada size mailing arkadaşlar. Mesela eğer size inşallah çıkarsa size bunlar, tamam mı, geri dönüş yapacaklar. Geri dönüş yapacakları için bu noktalar önemli. Yani sizin mesela adres bilgileriniz önemli. Buraya adresinizi yazıyorsunuz. Mesela neresi? Mesela sizin mahallenizi buraya yazın, tamam mı? Mesela mahalle işte X mahallesi, Y mahallesi işte diye böyle. City town diyor. City şehri biliyorsunuz. Şehrinizi mesela İstanbul'sa İstanbul, işte benimki Muğla, Muğla yazdım. Bakın dikkat edin. Yine İngilizce karakter kullanıyorum. Yani Türkçe gibi i'ler yok. Yumuşak G yok. Bakın Mentese yazmışsınız. Şey yok. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Posta kodunu da yazıyorsunuz. Provide state bu ilçeniz oluyor arkadaşlar. Yani bizim state'imiz olmadığı için bu ilçenizi yazıyorsunuz. Buraya city'nizi, şehrinizi yazıyorsunuz. Posta kodunu yazıyorsunuz. Sonra yine country diyor. Select the country. Buradan aşağı iniyorsunuz. T harfi ve Türkiye'yi bulamıyorum. Şurada Türkiye'mizi de bulduktan sonra bakın sonra devam ediyoruz. Country where you live today diyor. Nerede yaşıyorsunuz? Bugün nerede yaşıyorsunuz? Yani şu anda yaşadığınız, şu an yaşadığınız şehir, yani bu başvuru yaptığınız şehir yazıyorsunuz. Yine buradan ben şu an Türkiye'de olduğum için Türkiye'mizi seçiyoruz. Yani yurt dışından başvuran arkadaşlar varsa onlar da o anda bu şeyle başvurabilirler. Phone number yine option oluyor arkadaşlar. Yani buraya bir şey yazmayabilirsiniz yani. Ama yani ben yazmıştım yani. İşte başınıza numaranızın başına +90 ekleyerek devam ettirebilirsiniz. Yani onu da yazın. Onu da dikkat edin. Yazın yani. Yazmasanız da olur. E-mail de bakın önemli. Bakın aktif kullandığınız bir e-maili yazın. Yani böyle 20 yıl önceki kullandığınız yaşınız bir e-mail değil. Şu anda kullandığınız, hoş yaptığınız bir e-maili buraya yazın. Niye diyeceksiniz? Niyesi şu arkadaşlar. Yani çünkü eğer size çıkarsa size geri dönüşü için bu e-mail adresine size dönerler. Bunu da mesela benim işte e-mail adresim FZT Ramazan Akdeniz mesela. Zaten var sayfamda. Onu mesela ben yazdım. fztramazanakdeniz@gmail.com diye. Confirm e-mail adresi diyor. Bu tekrar bir daha, yani emin olmak için bir daha yazıyorsunuz. Geldik 13 arkadaşlar. 13. What is the highest level of education you have achieved as of today diyor. Yani şu anda en yüksek mezun olduğunuz bölümü yani yazın diyor, konumu. Mesela benim şu an mesela university degree. Mesela master bitirenler master yazsınlar. Lise bitirenler lise yazsınlar arkadaşlar. High school, no high school diyor. Falan diye bunu yazın. Sonra what's your current marital status diyor. Burada yani evli misiniz, değil misiniz? Yani ve evliliğin durumunu soruyor. Mesela ben evli değilim. Unmarried seçmiştim. Ama işte mesela arkadaşlarımız var aslında. Mesela evliler var. Bak diyor ki evliyim ama diyor benim diyor eşim Amerika değil diyor. Yani bunu mesela Amerika vatandaşı değil diyor. Burada diyor evliyim. Benim diyor Amerikan vatandaşı diyor. Tamam mı? Onu seçiyorsunuz. Daha sonra yani ben mesela evliyim, evli değil yaptım. Sonra arkadaşlar burada mesela eğer deseniz ki ben evliyim deseniz, tamam mı? Daha sonraki adımda böyle eşinizin falan bilgilerini istiyor. Orada kolay. Yani bu defa sizin bilgileriniz değil de eşinizin bilgilerini isteyecektir. Yazacağız. Daha sonrasında işte çocuğunuzun bilgilerini falan soracak size. Siz orada çocuğunuzun bilgilerini yazarsınız. Onlara dikkat edersiniz. Son number of children, zaten ben evli olmadığım için unmarried dedik zaten. Yani çocuğum da olmadığı için onda 0 diyorum. Sonra continue diyoruz. Şimdi ben daha önce yaptığım için continue demeyeceğim. Bazı yerlerde biliyorsunuz boş bıraktım size anlatırken. Bunun sonra bitiyor Allah'ın izniyle. Burada devam ediyorsunuz. Sonra size bir sayfa çıkarıyor. Ben şimdi o sayfayı keşke olsaydı gösterirdim size ama önemli değil. Orada bu defa diyor ki hani senin bilgilerin bunlar diyor. Hele son bir defa bak diyor. Hadi bir hata var mı? Bir yerde bir yanlış var mı? Yaptın mı diye sana bu defa kontrol etmen için sana bir sayfa gösteriyor. Sen o sayfaya giriyorsun. Yani orada kontrol ediyorsun. Tamam, bunlar hepsi doğru diyorsun. Ondan sonra submit. Aşağıda submit çıkacak. Yeşil buton şeklinde. Submit deyince success diyecek. Başarılı. Confirm number falan çıkacak arkadaşlar. O numara çok önemli. O confirm number çok önemli. Onu kesinlikle not alın. Birkaç yere de kaydedin. Çünkü o numara çok önemli. Hatta bazı mesela
O numara da bir de kimseye vermeyin mesela. Bazı mesela şirketler falan da yardım ediyorlar, tamam mı? O numarayı mesela size vermiyorlar. Sonra çıkınca mesela size çıktı diyorlar. İşte bize şu kadar para öde ki sana söyleyelim falan diye böyle değişik muhabbetler var. Aman diyeyim, o confirm number'ınızı tutun aklınızda. Mayıs'ın 6'sında. Mesela bu sene ertelendi ama yine normalde Mayıs 6'da oluyor. Önümüzdeki Mayıs'ın inşallah 6'sında böyle öğleye doğru falan sonuçlar belli olacak. Sonuçlar belli olunca siz ona güzelce girersiniz numaranızı. Zaten orada çıkmışsa veya çıkmamışsa belli olur. Başka soracağınız bana sorular varsa arkadaşlar aşağı yazabilirsiniz. Çok sıkıntı yok yani. Yazın, ben zaten aktifim, görürüm. Videomu beğenip sayfama abone olmayı kesinlikle aman unutmayın. Dikkat edelim. Çünkü yeni bir sayfayım. Yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz desteğinize ihtiyacımız var. Bir el atın, şu ilk dönemlerde biraz abone sayımız artsın, biraz şeye artık şey yapalım. Abonelerimiz artsın falan, biraz dikkat edelim. Beğenin. Başka sorularınız varsa yazın. Onlara da cevaplarım. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.